How was everyone's weekend? Well, week. Herkesin haftası nasıldı diye sordu. I think mostly good. I'm glad. Okay, so do you remember, guys, what we did last week and what were the principles for them? Geçen hafta ne yaptığımızı hatırlıyor musunuz? Prensipleri, geçen hafta konuştuğumuz prensipleri. Evet. Var mı hatırlayan? Hatırlıyor herhalde herkes ya da Arkadaşlar, prensiplerden birini söylemek isteyen var mı? Söyleseniz iyi olur galiba. Ben tam adını hatırlamıyorum. Ama şu ilk baştaki sıkıştırma ve genişletmeydi sanırım. Kim konuştu? Şerife. So Şerife says the first one is squash and stretch. That's what we did in the first lesson. Well, good guess. İyi bir tahmindi ama o ilk derste yaptığımızdı. Ben geçen haftayı soruyorum diyor. It's when you get, ready for the main move. Hani hazırlanıyorsun ya asıl aksiyona. Birincisi o diyor. I remember the third one. Yeah. But I don't remember the name. I remember that the movement of some parts continues after, and it moves separately, and then it continues after stopping. Yes. Easing in miydi? Yok, easing in de ilk haftanınkiydi. That's the follow through. The follow through, right. That's what follows after. Yeah. Şimdi üçüncüdeki o follow through ve follow after hareketi diyor. Hani geçen hafta konuştuğumuz bu. The second one is a bit not as descriptive, but it's one of just the basic things you do in animation. Is it staging? Yes. Okay. Setting up the scene. So can you say what 1, 2, 3 were for? And okay, I can so one is anticipation. When you Birincisi beklenti yaratma, hazırlanma. And second is staging. So this İkincisi is preparing sahneleme. the scene. Sahneye hazırlama. And how you put the characters in the scene to, make the most of it. And en iyi etki yaratmak için karakterleri nasıl yerleştirdiğiniz sahneye? And depending on what camera, how close or how far apart it is, what movements are in there. Mesela kameranın ne kadar uzak veya yakın olduğu ve nasıl hareket ettiği gibi tercihleriniz. Yeah, and the third one is follow through or overlap. Üçüncüsü overlap ya da follow through. Overlap'ı galiba geçen hafta üst üste bilme olarak çevirmiştik. Yeah, so that's when a separate object like hair or tails, anything that's attached to the body, it follows the main movement of the character. Bu vücuda bağlı olan herhangi bir uzvun, saçın ya da kuyruğun ya da kulakların ana karakterin hareketini takip etmesi. Yeah, and the fourth one I haven't drawn because I don't know how to, is the pose to pose or straight ahead. Çizmediğim bir tane daha var çünkü nasıl çizeceğimi bilmiyorum. Dördüncü prensipte pose to pose, yani pozdan poza ya da dümdüz yapmaktı. Yeah, which they're mostly animation techniques of how you handle your scenes and how you do it, how you animate basically. Bu sahnelerinizi nasıl animate ettiğinizin tekniğine verdiğimiz, iki farklı tekniğe verdiğimiz isimler. Yeah. It was a bit difficult to draw. It's just what do I do with it? I think I remember the lessons. I just don't remember the names. I think that's it for most people. Yeah, I think as long as you remember how to do it, it doesn't matter if you don't remember the names. If you know how to I have to use anticipation because he's jumping, or I know he has to sort of go small. About that, can I ask something actually? Yeah. I checked the Drive file, but I couldn't find the class notes in your section. So, okay. I don't think I got the Drive link. Oh, okay. Because I couldn't also remember the names, but I know what they are.
Okay. So maybe if the notes are shared, then maybe we Yeah, can of remember the course. stuff. I don't know, did you share it in the comments last week? Or I guess Okay, I'm Fatih gonna Hoca should, aynen. yeah. I'm gonna ask Fatih after class and he Okay, can do then. it. Okay. Irmak şey dedi, notları bulamamış Google Drive'da. Konuşacağız. Sonra Google Drive'a yükleyebilirsiniz belki Fatih. Ama dersten sonra konuşalım dedik. Tamam, ben onu ileteyim. okay. Yeah, because I can also like maybe make something and like add resources to a file. So if you need Yeah, that would be anything, very nice. yeah. Okay, so part 3, the last part of the principles. Şimdi son prensiplere geçiyoruz artık. Number 9 is secondary action. İkincil hareket. And this is another layer of animation on top of the main movement, and which adds dimension to the character. Bu ana hareketin üstüne bir başka animasyon katmanı eklemek. Bu da karaktere daha derinlik katması için yapılan bir şey. And it's meant to emphasize the main action rather than take away, in a way that adds more character to who you're animating is, rather than just like adding a lot on top. It just gives the flavor of the character, if you Burada can say. amaç ana hareketi vurgulamak. Yani aslında ana hareketi gölgeleyecek ekstra bir hareket ekleyip ortalığı karmaşıklaştırmak değil. Ama karakterin kim olduğunu, ne yaptığını daha iyi communicate edecek, daha iyi iletecek, bir derinlik ekleyebilecek bir biçimde ikincil bir hareket eklemek. So yeah, that's dependent on like the type of body language the character is doing and any other movement. Bu da mesela karakterin beden diline bağlı, nasıl hareket ettiğine bağlı. Yeah, usually that's connected with the principle of staging, because what's happening in the scene is how the character will react to what's on the scene. Bu sahneleme prensibiyle beraber düşünülmesi gereken bir şey. Çünkü sahnede ne olduğu, karakterin ona nasıl tepki verdiği, bunlar ikisi birbirini etkileyen şeyler. O yüzden ikisini bir arada düşünmemiz lazım. So for example, how would a sad walk be different from an angry walk? Because obviously they will not be the same. Şimdi burada verdiği örnek şu. Mesela üzgün bir yürüme hali nasıl kızgın bir yürüme halinden farklı olur? Çünkü ikisi aynı şekilde gözükmez. İkisi aynı şekilde animate edilmez. So yeah, so that's the secondary action. It's anything that adds the personality to the character. Are they sneaky? What are they trying to do? İkincil ikincil hareket karakter özellikleri ekler. Yani işte mesela sinsi mi, akıllı mı, kurnaz mı? Bu gibi ayrıntıları veren hareket. Yeah. And some do not try to confuse this with overlapping action, because they're two different things. Bunu üst üste gelen hareketle karıştırmayın çünkü aslında ikisi farklı şey. Can you explain how they're different? Sure. So overlapping is more to do with what's on the character and anything that's sort of like, if they have a backpack, if he's going up, the backpack is going to go down just by the force, of like the physics, and that's overlapping because they're connected. They're two different things, but then it's not giving the character. I'll just translate this. Yeah. Mesela üst üste gelen harekette şöyle düşünün. Vücuda bağlı bir şey var, atıyorum. Çanta, siz yukarı zıplıyorsunuz, çanta aşağı iniyor. Şimdi burada iki farklı şey hareket ediyor. Ya da birbirine bağlı bile olsalar, yani iki farklı hareket ve iki farklı mevzu var. Ama bu üst üste gelen hareket. Şimdi ikincil hareket bundan daha farklı bir şey. So yeah, and whereas secondary action will be anything that's to do with body language, just how the character is, acting as well. İkincil hareket beden diliyle ilgili, karakterle intimately, karakterle gerçekten ilgili bir hareket. Yani sırt çantası karakterle fazla ilgili bir hareket olmaz mesela, ama ikincil hareket dediğimizde karakterin beden dili, kendini ifade ediş biçimiyle ilgili bir şey anlamamız lazım.
So, if, say, a character was trying to like knock on the door, for example, how would it be different if it was like a quick knock, or just sneaky knock? Whereas with overlapping, it might be maybe just like, the keys moving as he's knocking because maybe he's moving really fast. So it doesn't add to the personality, I guess, the overlapping action. Yani bu üst üste gelen hareket aslında karakterin kişiliğine dair fazla bir şey söylemez bize. Ama diğerinde karakterin kişiliğine dair bir hareketi nasıl yaptığı bize karakterin kişiliğine dair bir fikir verir. Yeah. So is it okay, or do you need maybe like more examples? Şimdi anlayabildiniz mi? Birkaç örnek daha versin mi? İsteyen varsa şimdi söylesin örnek. Okay, I think we're fine. Okay. So the next principle is exaggeration. Bir sonraki prensip abartı. So usually when you think about it, it's very, cartoony, big movements, but they are also applied to any traditional, if you're trying to make subtle animation, you will use exaggeration as well. Abartı zaten çok kullanılan bir şeydir ve düşündüğünüz zaman çizgi filmde böyle büyük hareketler, böyle büyük abartılı şeyler hep olur. Ama her türlü animasyonda hep kullanılır. So yeah, exaggeration does not mean more distorted, but more convincing. Abartı bir şeyi bozmak ya da tuhaflaştırmak anlamına gelmiyor. İkna ediciliğini arttırmak anlamına geliyor burada. Yeah. So yeah, you are pushing poses and emotion to be more extreme. Because in animation, you have to do that. It's what sells the mood. If he's sad, make... Duruşları ve duyguları en sonuna kadar itmeye çalışıyoruz. Yani gelebilecekleri son abartılı hale kadar gelmeye çalışıyoruz ki etkili bir şekilde ne oldukları anlaşılabilsin ve ifade etmek istediğimiz mod, duygu karşıya tam olarak geçebilsin. Yeah. And yeah, of course, like the amount of exaggeration will depend on your style, on the project, Ama tabii ne kadar abarttınız hem üzerine çalıştığınız proje hem de sizin tarzınızla ilgili bir şey. Yeah, but even still, you will do more extreme poses. Ama yani daha ekstrem pozlar yapacaksınız, daha ekstrem çizimler olacak. Because I think with animation, you have to do that because it doesn't translate if you make really subtle movements like in film. And yeah. Filmde olduğu gibi ufak hareketler, hani çok göze batmayan şeyler animasyonda asla dikkat çekmez. Animasyonda bir şey ifade etmek için gerçekten abartmanız lazım. So yeah, don't be afraid to sort of, push some of the poses further, especially if you can. If the project allows it, do it. Özellikle eğer hani projeniz de buna izin veriyorsa, yani bir şeyleri birazcık daha abartabildiğiniz kadar abartmaktan çekinmeyin. Pozları da duruşları abartmaktan çekinmeyin. Yeah. And like something to remember is when you work, you see your animation a lot of times, so you know what's happening. But if a viewer sees it for a first time, they might miss out on some bits. So that's why you need to put exaggeration. Şimdi şöyle bir şey var. Siz animasyon yaparken kendi yaptığınız şeyi binlerce kez göreceksiniz, izleyeceksiniz, ne olduğunu çok iyi bileceksiniz ama bir izleyici onu ilk kez görüyor olacak ve bazı şeyleri kaçırabilir. O kaçırmaması için özellikle dikkat etmeniz lazım. Abartı da bu yüzden faydalı bir şey. Yeah, so yeah, that's pretty much it. You have to be mindful of that because you know what's going on, but someone from the outside doesn't. And like Siz o the more extreme sahnenin olduğunu poses biliyorsunuz ama izleyen biri bilmeyecek. O yüzden ne kadar sonuna kadar iyi abartabilirseniz abartmak iyi bir fikir. Okay. 11 is solid drawing. 11. prensip katı çizim. And this is basically just, taking into account that the character exists in a 3D space.
Ya burada aslında Prensip'in ifade ettiği şey karakterin üç boyutlu olduğu. And yeah, so you have to remember of like giving the weight, volume, and balance to the character, so they don't Yani seem too flat. hacmi, kütlesi, dengesi olduğuna emin olmanız lazım karakterin ki çok düz gözükmesinler. Yeah, so for example, when you're doing a rough pass of your animation, you can Mesela, use. sorry, go on. No. So yeah, if you're doing a rough pass of the animation, you can use simple shapes like cubes and spheres to help you maneuver around the scene and then on clean up. Mesela şey yapıyorken bir animasyonun nasıl desem eskizini yapıyorsunuz diyelim. Hani karakteri tamamen çizmenize gerek yok ama karakter yerine küpler, mesela silindirler ve işte daire, üç boyutlu daireye ne deniyordu? İşte yani Küre. o şeyler, küreler kullanarak yaparsanız karakterlerinizde gerçekten o ağırlık, hacim ve denge hissinde yaratmış olursunuz. Yeah. Usually, this is something you will do naturally anyway when you're animating. So you don't have to think about it, too much. It's as long as you remember, like, if they're far away, they're little, and if they come in closer, they'll be big. And making sure like their size is correct, with the character sheet. Yani zaten bunlara çok düşünmenize gerek yok çünkü farkında olmadan da bunu yapacaksınız ama şeyi unutmayın, mesela karakteriniz uzaklaşıyorsa küçülür o küp ya da kare, her neyse yaklaşırsa büyür. Ya da mesela belli bir pozisyonda belli bir boydayken o pozisyona geri döndüğünde yine o boyda olmak zorundadır. Böyle küçük ayrıntılar. Yeah, unless, for example, the project is you're trying to make something for like that's on a 2D space only. So, they're like cut out on the wall. Then obviously you don't have to worry about like the 3D. It's just making sure that, they're still in rules with physics. So, even if they are flat, make sure they have weight and balance. Ya özellikle düz bir proje yapmak istersiniz. Yani iki boyutlu gözüken hani kağıt gibi gözüken bir şey yapmak isterseniz o zaman hacimle ilgili çok endişelenmenize gerek yok ama yine denge ve ağırlığı iyi vermeye çalışın. Yani yine fizik kurallarının o iki boyutlu dünyada da işlediğini hatırlayarak çalışın. Okay, and the last principle is appeal. Son kural hoşluk. So this is about the look of the character, how you've designed them to make sure that the audience find them interesting to look at. Bu karakterin görünüşüyle ilgili. Yani onları nasıl tasarladığınız ve izleyicilerin onları niye ilginç bulacağı ile ilgili. Yeah, so they should be pleasing and have a charismatic appearance about them. Yani biraz karizmatik olmaları lazım. And you are just trying to get the audience to connect with the character and like them, trying to sell them that Çünkü they are real. izleyiciyi karakteri sevmeye, karakterle ilgilenmeye, karakteri anlamaya ikna etmeye çalışıyorsunuz. Yani karakterle ilgilenmelerini istiyorsunuz. So, and this applies to all the characters you create in your projects, in your stories. The main hero, the villain, anyone. Ya bu bütün karakterler için geçerli. Sadece başrolünüz ya da baş düşmanınız için değil, tasarladığınız tüm karakterlerin izleyici tarafından anlaşılmasını istersiniz. Yeah, so appeal doesn't necessarily mean it's cute, pink and fluffy. It's just, interesting and it's eye-catching. Burada hoşluk demek değil, sevimli demek değil, hani böyle güzel gözüken, tatlı falan demek değil. Yani gözü yakalayan, ilginç demek. Yeah. So that's all the principles. That's all I have. Bütün prensipler bunlar. But I have some small side notes. Oh, I have more. Birkaç hala bir şeyler varmış. So the way to
have a good dynamic design is to look at, for example, shapes. İyi bir karakter tasarlamanın yollarından biri ana şeylere bakmak, şekillere. Geçen gün Fen'in bahsettiği konu. So the way you work with shapes is every shape has a sort of story. So, like big triangle, you have like a superhero. Mesela her şeklin bir hikayesi var. Örneğin büyük bir üçgen düşündüğünüz zaman biraz süper kahramanlar akla geliyor. Also proportions. Oranlama bayağı önemli. What aspect defines the character's personality and exaggerate the proportions, for example. Karakterin kim olduğunu en çok yansıtan mesela şeyi bulmak, yeri bulmak o dizaynda ve orayı birazcık abartmak, o proportiona dikkat ederek abartmak çok etkili olabilir. And obviously always keep it simple. You don't want overcomplicated designs. Çok karışık karakterler ve dizaynlar asla istemezsiniz. Basit tutmaya çalışın. Because too many details will lose focus and you have to draw the character, of course. Bir kere çok fazla detay ana odağı kayırır ve o odağı kaybedersiniz. Bir de zaten çizmek zorundasınız yani. Sürekli çizmek zorunda olduğunuz için çok detaylı bir şey olması iyi bir fikir olmaz. Yeah, so you don't want to basically overwork yourself with the details because the character has a lot of extra bits. Unless you're working in 3D, then obviously it's easier, but like with drawing it's difficult because you have to manually redraw everything. Yani 2 boyutlu animasyonda bunu yapmak çok zor. Sürekli her şeyi çizmek zorundasınız. Her sahneyi çizmek zorundasınız. Çok fazla ayrıntı çizmeye çalışmak sizi kapasitenizin üzerinde çalışmaya zorlar. Eğer 3D çalışıyorsanız o farklı. Onu da çok daha kolay yapmak. Ama hani bu geleneksel animasyon tarzında çok ayrıntı çok iyi olmaz. Yeah. So this is something that my teachers told me as well. So it's not a principle, but something that you can keep at the back of your head, which is pauses. Bu tam bir kural sayılmaz ama mutlaka kafanızda olması gereken bir şey. O da pauses, duruşlar diyelim biz buna. Sessizlik ya da. Yeah, so it's when you animate, remember to give a pause before any action happens. It's because animation goes by so fast. You get a chance to let viewer breathe and see and like understand what's happening. Şimdi bahsettiği şey es vermek aslında. Diyor ki animasyon çoğu zaman o kadar hızlı olan, aralıksız olan bir şey ki bazen durup izleyicilerinize neler olduğunu anlaması için bir fırsat vermeniz gerekiyor. Hani o ana kadar olan aksiyonu hazmedebilmeleri ve kendilerini hazırlayabilmek için buna da es verme kuralı diyoruz. Yeah, so and pauses like help establish staging and they give the scene a desired mood as well. Es vermek sahneye istediğiniz modu ve duyguyu vermek konusunda çok faydalı olabiliyor. O konuda faydalanabilirsiniz. Sahtelemeyi düzenlemeniz konusunda çok önemli. So for example, if someone's about to do something funny, you can give a pause before the funny thing happens, for example. Mesela biri komik bir şey yapacaksa ondan önce bir es verirsiniz ve sonra komik bir şey olur ve bu daha da artırır onun etkisini. Yeah, so it sets up that, for example, the joke, I guess. Şakayı hazırlar o esler anı. Yeah, but also like with, for example, being sad, you can, if something sad happened, again, you have to keep the character very slow, for example. Üzgünlük için de aynı şey geçerli. Yani mesela bir karakter üzgünse onun için yavaş olmalı her şey. And he's not gonna like rush anything. He's gonna be very slow and koşarak yapmayacak bir şeyleri, yavaş hareket edecek. O yüzden bu üzgünlüğü vurgulamaya da yardımcı olabilir. Yeah, so basically just don't rush the actions too quickly unless you have to. Yapmanız zorunda değilseniz aksiyona çok hızlı girmeye çalışmayın, aksiyonu çok hızlı yapmaya çalışmayın. Yeah, so unless it is something really fast paced.
Ya then tabii yes, gerçekten you have to hızlı do that. olan bir şey oluyorsa evet o zaman hızlı yapmanız gerekir. Ama hani genel genel olarak hızlı olmaya çalışmayın. But yeah, otherwise, if you're trying to, you know, tell a bit of a story, then it's good to like pause every now and then, like depending on, of course, on what is happening. But you know, just don't make anything too quick Tabii ne because it'll olduğuyla fly çok by. alakalı ama bir hikaye anlatmak istiyorsanız arada es vermek oldukça önemli. And this is like a small technique, is like making some of the animation pop. Bu da ufak bir teknik. Animasyonları daha pop yapmak için diyor. Burada pop yapmaktan kastettiği de hani daha öne çıkarmak, göz alıcı yapmak. Yeah, so this is when you have like a final movement and you keep the movement going and then you return it. So it does. Yeah. Söylediği şey şu. Mesela diyelim ki son hareketiniz var. O hareketi sürdürüyorsunuz. Sonra okay, I don't understand this one. Sorry. Oh no, it's okay. So you add the movement and then, for example, it has to stop here. But you go a bit further and then you settle back into Okay. it. Şundan bahsediyor. Mesela bir hareketiniz var. Atıyorum koşuyor. Yaklaşıyor. Burada durması gerekiyor ama durmuyor. Şuraya kadar gidiyor. Sonra buraya gelip duruyor. Yani burada şöyle bir hareket yapmış oluyor. Buna pop diyor. Yeah, so it adds like a bounciness and appeal to the character, especially if you're trying to make a small, something childlike as well. Bir hareketin sonuna etkileyicilik eklemiş oluyorsunuz. Mesela bu özellikle ufak karakterlerde, çocuklarda ya da böyle ufak tefek karakterlerde çok işe yarar. But yeah, like I, for example, usually do that with eye blinks. So when the eyes go back up, they go a little bit wider before settling back in. Mesela ben bunu göz kırpmada çok kullanıyorum. Gözler aşağı iniyor, sonra yukarı çıkmadan önce birazcık daha şey oluyor. Ondan sonra hani tam açılıyor. Yeah, so it kind of gives like, just extra, I don't know, appeal, I guess. That's what it is really. Yani ekstra bir hoşluk katıyor bu da. Okay. I think that's it. Yeah. Okay, let me screen share. Okay, so when we were talking about appeal, hoşluktan bahsediyorduk. This is one of the characters my friends designed for our final film at university. Bunu benim bir arkadaşım üniversite bitirme projesi olarak hazırladı. So you can see how, she's just a big ball. Aslında bu ne? Büyük bir top. Kafa. And so if you keep it to like a simple shape, she's just a ball, a little cylinder, some triangles and aslında basit şekillerden ibaret. Bir top, bir silindir, 2 üçgen, işte 2 çizgi. So usually with appeal, you can always make a shadow of like a character and see if it looks interesting. Mesela şöyle bir şey yapabilirsiniz. Bu karakterin bir gölgesini yaparsınız ve ilginç gözüküp gözükmediğine bakarsınız. Yani karakter tasarımını aydınlatmadan önce. So yeah, I mean, like if we wanted to maybe push this character further, maybe like mesela bu karakteri birazcık daha abartmak istesek, you'd make the head bigger, for example. Örneğin kafayı birazcık daha büyük yapabiliriz. But like still keeping the face relatively small. Ama suratı mesela hala nispeten küçük tutarız. So for example, it will look like this. It all depends on the style and what the audience is. Bu tamamen sizin tarzınızla ve izleyicinin kim olduğuyla alakalı. Yani kim için yaptığınızla ilgili. So anything,
you have to remember, like for example, preschool animation will be very, very simple and cute. Mesela okul öncesi için yapılan animasyonlar çok çok basit ve sevimli olmalı. So like Peppa Pig, for example, she's very, just very simple character with stick arms. Peppa Pig diye bir karakter varmış mesela. İşte bu gördüğünüz üzere çok basit bir karakter. And even if you can't see, for example, her features. Kararımız eğer öğretmenlerden yana olursa dersleri devam etmeyeceğiz. I'm sorry Patricia. Arkadaşlar birinin mikrofonu açık. Yeliz mikrofonun açık. Galiba gitti, tamam. Okay, sorry. No, it's okay. What were you saying? I am sorry. No, it's okay, no worries. So like character Peppa Pig's, for example, character design is, even if you don't see her features, you can, when you see like just the shadow, you can work out like who it is. Mesela burada ayrıntıları görmeseniz bile gölgeyi ya da silüeti gördüğünüzde bile kim olduğunu anlayabilirsiniz. Mesela bu çok önemli. So yeah, and then like as you go along, like age groups, usually the designs can get more complicated, but more detailed, unlike preschool ones. Mesela yaş gruplarına göre dizaynlar gittikçe daha komplikeleşebilir, ayrıntılandırılabilir. Unless you're doing an independent film, then that's Tabii all bağımsız up to you. bir proje yapıyorsanız tamamen hani siz karar veriyorsunuz bu tarz şeylere. Yeah, I'm just talking more like on the industry standard that they. Ben biraz endüstrinin nasıl çalıştığı ile ilgili bir şey söyledim yani. Yeah, but if even just big shapes are a good way to figure out like who the character is, even if it's just triangles or squares. Ya bu şekilleri kullanmak karakterin kim olduğunu anlamanız için aslında çok yardımcı olacak bir şey. Yani çok basit bile olsa, küreler ya da işte üçgenlerden ibaret bile olsa çok faydası olacak. So when you're designing your things for the project, for your projects, just keep that in mind. Make sure you start simple and keep the details to a minimum at first, and then see how much you need. Kendi projeleriniz için tasarım yaparken lütfen bunu aklınızda tutun. Mümkün olunca basit şekillerle başlayın ve gerçekten ne kadara ihtiyacınız olduğunu da iyi düşünün. Does anyone have any questions about that? Sorusu olan var mı bu konuyla ilgili? Patricia teacher, it's not a question, but I gotta tell you. I was first began to make animations. I was just making balls. Ball go this way. Ball go this way. That's a good way to start, with just balls, because it gives you like the understanding of weight and how to move around. And then that can be just applied to any characters. Rüya dedi ki ben sadece top şekillerini kullanarak yapıyordum. Patricia da diyor ki bu çok iyi bir yöntem. Çünkü sadece top şekillerini kullanarak yaparsanız nasıl hareket etmeleri gerektiğine dair iyi bir farkındalık geliştirirsiniz. Başka sorusu olan var mı? Öykü 10 dakika ara verelim. 10 dakika sonra tekrar devam. Patricia, can we give a 10-minute break? Yeah, of course. Let's do that. Okay. See you 50 in 10 minutes. Ben tekrar burada olalım. Okay. Bu arada kaydı Özge'ye durdurabilirsin. Durdurayım mı, bitireyim mi hocam? Ne yapayım? Bitirelim. Sonra tekrar başlayalım, öyle mi? Evet, Tamam. evet, sana zahmet oluyor ama. Tamam. Teşekkür ederim.